Merhaba değerli izleyiciler. İshak Bentov'un Çılgın Sarkaç kitabını kaldığımız yerden yorumlamaya devam ediyoruz. Bu bölümde zaman üzerine bir deneyden bahsetmiştik. Ve kaldığımız yerde burada uzay zaman diyagramı şeklinde çizilen görseldi. Ve burada özel göreliğin kısıtlamaları altında yine uzaysal boyutlar ve zaman arasındaki etkileşimi gösteren bir grafikle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi dikey eksen zamanı temsil ediyor. Yatay eksen de uzaydaki hareketi temsil ediyor. Uzaydaki ilerlemeyi temsil ediyor. Burada 45 derecelik gördüğümüz 45 derecelik sınır noktası ışığın, fotonların veya ışığın hızının nedir? Ölçümü niteliğinde ve ışığın kat ettiği bir yörüngeyi ifade ediyor ve burada aynı zamanda özel görelilikte de ışık konisi, Minkowski uzayındaki ışık konisi kavramıyla ilişkili bu grafik. Örneğin ışık saniyede dediğimiz gibi 300 bin kilometre yol alıyor ve bir saniye geçtiğinde şöyle 300 bin kilometre, ikinci saniyede 600 bin kilometre, üçüncü saniyede 900 bin kilometre şeklinde. Dolayısıyla burada bir lineer bir ilişki var ışık hızıyla. Uzay ve zaman arasında ışık hızının sabitliği üzerinden kurulan bir ilişki var. Buradaki eğim zaten ışık hızını temsil ediyor. O yüzden bu konik bir davranış gösteriyor ve nedensel, uzay zamanda nedenselliğe tabi olaylar bu koninin içerisinde kalıyor. Aşağı kısmında gelecek, aşağı kısmında geçmiş, yukarısı kısmında geleceği temsil ediyor. Ve buradan daha hızlı bir şekilde hareket eden bir parçacık olursa, örneğin kütlesiz parçacıklar veya işte negatif kütleli parçacıklar, bu da özel görelilikte özel bir şekilde tanımlanmış olsun. Bu da takyon şeklinde ifade edilsin. Bu 45 dereceden daha az bir açıyla, yani yatayda 45 dereceden daha düşük bir açıyla uzayı kat edecek. Bu giderek de hızlandığınca, mesela örneğin hızı sonsuz olduğunda da sadece uzayda bir hareket olacak. Zaman hiçbir şekilde zaman kat etmeyecek şeklinde ifade edilebilir. Burada nedensellik nasıl tanımlanmış? Yani ışık konisinin dışarısındaki varsayımsal takyonik parçacıkları burada temsil ediyor. Nedenselliğin ihlali. Nedensellikte ışık konisi içerisinde kalan kısmı gösteriyor. O parçacıkların herhangi bir parçacığın oradaki hareketini temsil ediyor. Ve bunu ihlal eden durumlarda ışıktan hızlı etkileşim gerektiriyor. Burada da daha sonra zamansal bir simetri var dedik. Geçmişten geleceğe uzanarak bu diyagram oluşturuluyor. İçerisinde de yine olayları temsil ediyor. Yani biz burada durduğumuzda, orijin noktasında durduğumuzda aslında zaman ilerliyor. Yani biz uzayda ilerlemesek bile zaman geçmiş oluyor ve dikey eksende geçmişten geleceğe doğru akıyor. Burada ona yönelik bir referans var. Şimdi de nedensellik üzerine daha detaylı bir analizde bulunalım. Burada takyonu örnek gösterdik. Diyelim saniyede işte 1 milyon kilometre ilerliyor. Ve bu da daha tabii ki de yatay çizgiye daha düşük bir açı, yatay çizgiyle daha düşük bir açı yapmış olacak 45 dereceye göre, ışık hızına göre. Bu ışık hızından daha hızlı giden hipotetik bir parçacık olarak bu modellenebilir. Burada uzaysı davranışa daha yakın temsil ediyor. Çünkü yatay eksene doğru daha da yaklaştığı için bunun hızı saniyede aldığı yol miktarı itibariyle uzaysı etkinlik deniyor diye belirtmiş İshak Bentov. Ve bu noktada hiç zaman harcayamayacağı, yani diyelim bu takyonlardan da daha hızlı bir şekilde giden daha kütlesiz veya negatif kütleli parçacıklar olsaydı bu uzayda zaman içerisinde hiçbir şey harcamayacak, yani zaman kat etmeyecek ve uzayda sonsuz hızda hareket ettiğini varsayalım. Her yerde aynı anda bulunma noktasına doğru ilerleyecek. Yani sonsuz hızda gittiğini varsayalım. Tamamen yatayla kesiyor, 0 derecelik bir açı olduğu olursa. Bu tabii ki de hayali bir yakınsama düşünce deneyi.
ve bu noktada da her yerde mevcut olma durumu ortaya çıkıyor. Ve burada aynı zamanda şöyle belirtilmiş. Tabi burada dolanıklıkla ilgili de bir çıkarımda bulunabiliriz. Kuantum fiziğindeki fenomen kapsamında. Dolanıklıkta parçacıkların anlık etkileşimleri söz konusu. Ve burada nedensellik ilkesini, yani bu ışık konisi korelasyonu, ışık konisi dışında kalan korelasyonlara izin vererek klasik nedenselliğe meydan okuyor. Klasik nedenselliğe meydan okuma var burada. Dolanıklık örneği üzerinden. Yani ışık konisi kapsamına girmiyor. Burada da bu aynı anda sonsuz hızda bir etkileşimde söz konusu. Yani yerellik, uzay zamanı yerelliği de ortadan kaybolmuş oluyor. Ve bu noktada yine takyonlar özelinde modellendiğinde bu nedensellik takyonik davranış nedenselliği de ihlal ediyor dedik. Yani dolanıklık aynı zamanda takyonik davranış da diyebiliriz buna. Ve burada göreli denklemler altında ışık hızına ulaşmak ve onu aşmak için normalde kütleli ise eğer bir parçacık, kütleli ise sonsuz enerji gerektiriyor. Yani böyle bir enerji de fiziksel olarak sağlanamayacağı için ışık hızı bir sınır aslında burada normalde fiziksel kütleli parçacıklar için geçerli. Fakat işte takyonlar da zaten gözlemsel olarak da tespit edilememiş. Sadece hipotetik varsayımsal parçacıklar olarak burada modelleniyor. Ve şimdi her yerde var olma noktasında, yani diyelim sonsuz hıza sahip bir sistemimiz var. Sonsuz hız diyelim. Burada her yerde var olma gibi bir durum söz konusu. Yani bu tabii ki de metafiziksel anlamda bir karşılığı var bunun. Burada hızın sonsuz olmasıyla, hızın sonsuza yakınsamasıyla her yerde var olma örtüşüyor. Ve bu noktada tüm olası noktaları kapsayan bir kavramsal bir sınır oluyor. Yani uzaysal bölgedeki tüm olası noktaları sıfır zaman içerisinde kat edeceği için bir kavramsal bir sınır oluşturuyor. Ve burada da aynı anda algılama ve etkileme yeteneğine, yani her yerde aynı anda bulunma, algılama ve etkileme yeteneği, öyle bilinçli bir sistem üzerinden bu tanımlanmış olsaydı bu şekilde yaklaşabilirdik biz buna. Yani her yerde var olma kavramı da gözlemci ile gözlenen ayrım bulanıklaşıyor bu noktada ve dalga fonksiyonu çöküşü gibi yine kuantum mekaniğindeki temel prensipleri ihtiva ediyor. Ve yani nasıl oluyor? Her yerde olabilirse bu tabii ki de kuantum fiziğine nasıl bağlaştırılacak? Her yerde olma gözlemcinin rolünü belirsiz hale getiriyor. Yani ölçüm ve gerçekliğinde yeniden değerlendirilmesini gerektirecek bir durum söz konusu burada. Belirsizlik ilkesi itibariyle değerlendirdiğimizde daha önceki bölümdeki sarkaç örneğindeki belirsizlik ilkesi kapsamında da bu tartışılabilir. Yani gözlemci ile gözlenen arasındaki ayrım, gözlemci gözlenen ilişkisi. Yine kuantum fiziğindeki yine demediğimiz gibi burada ölçüm problemiyle de bağlantılı bu nokta. Yani işte bilincin buna etkilediği varsayımı altında. Yani mesela düşünceye de sonsuz hızla ilişkilendirirsek ya da çok az, tabii ki de orada bir nöronlar arası etkileşimden doğan belirli bir hız sınırı var. Fakat bizim soyut anlamda, yani bunu zihinsel olarak düşünceyi biz sonsuz hız kabul edebiliriz. Ve bu sistemden gelen verileri de anında işlemek için de yine bilgi teorisi kapsamında sonsuz band genişliği de ve hesaplama kapasitesi de gerektiriyor. Bunlar tabii ki de yani spekülatif noktalar. Şimdi de uzay zamanda öznel ve nesnel koordinatları tartışalım. Burada Isaac Bentov şöyle bir şekli çizmiş. Şimdi nesnel
ve öznel uzay zaman koordinatları tanımlamış bu noktada. Yani bu ışık konisinden bağımsız bir değerlendirme tabii. Yani tamamıyla gözlemci referanslı bir değerlendirme. Bizim bilincimizle de ilişkili. Şimdi nesnel koordinatlar dediğimiz gibi geleneksel fizik tarafından algılanan dışsal ölçülebilir zamanı temsil ediyor. Burada objektif zaman dikey olarak gösterilmiş. Subjektif zaman da yine objektif uzayda yatay olarak gösterilmiş. Bu ışık konisi kavramındaki tanımlanan şeyle paralel. Objektif zamanı tanımladığı için. Fakat subjektif zaman koordinatları da bunun içerisinde geleneksel fizik tarafından algılanmayan yani değişen bilinç veya benzersiz referans çerçeveleri nedeniyle burada saptanabilen içsel bireysel zaman veya uzay deneyimlerimizi yansıtıyor. İşte bu her noktada bulunabilme durumu yani bilincin bu belirli faz kendi içerisinde değişen yapısı nedeniyle adaptif yapısı nedeniyle uyumlandığı noktalarda belirli diyelim konsantrasyon, odaklanma veya herhangi başka bir noktada subjektif zamanın diyelim veya acı deneyimlerinde biz burada zamanın çok daha hızlı bir şekilde, yavaş bir şekilde aktığını algılıyoruz diyelim. Bilişsel yükle de alakalı bu. Bazı durumlarda da diyelim çok hızlı aktığını algılıyoruz. Bu tabii ki de değişiyor bahsettiğimiz gibi gözlemciye göre. Ve burada öznel eksenlerde nesnel eksenlere göre üzerinde konumlanıyor. Nesnel eksenlere göre konumlandığını belirtiyor İshak Bentov. Ve periyodik dalgalanma da olabilir bu. Yani periyodik dalgalanma veya titreşimle de örneklendirilebilir. Burada bir geçişlilik söz konusu yani. Uzaydan uzaysallığa veya zamansallığa sıçrama söz konusu bilincin. Daha derin bir şekilde bunu tefekkür etmek gerekirse burada koordinat sistemi arasındaki dönüşümler de yani subjektiften objektife objektif koordinatlara arasındaki bir diyelim haritalama olsun ve dönüşüm sistematiği olsun. Tabii ki de bu metafizik anlamda bir tanımlama yine o kapsamda bir tanımlama. Salt fiziksel bir gerçeklik söz konusu değil. Çünkü burada bir ölçüm durumu yok. Yani öznel zamanı ölçmek gibi bir durum yok. Tam işte bilimsel anlamda da o yüzden doğrulanamaz. Yani böyle bir hipotez doğrulanamaz. Ya şu andaki teknoloji itibariyle de belki veya belirsizlik ilkesi gereği de zaten bu tür kavramlar tam anlamıyla yani teori tam anlamıyla geliştirilemediği için diyelim kuantum mekaniği de tam anlamıyla bir tutarlı kendi içerisinde tutarlı olsa bile tam anlamıyla bütün fenomenleri açıklayacak yapıda karakteristiğe sahip değil. O yüzden bu noktada yine biz düşünce uzayımızı, düşünce havuzumuzu genişleterek çeşitli farklı bakış açılarında da bulunabiliriz. Psikolojik zaman dediğimiz gibi yine içsel durumları, duyguları ifade ediyor. Algılanan zaman akışının nasıl etkilendiğine alakalı noktada temsil ediliyor ve değişen zaman algısında da bilincin madde üzerinde olan etkisi de söz konusu burada psikolojik çerçeve içerisinde ve öznel zamanın uzayıp işte nesnel zamana göre uzaması, yavaşlaması, değişmesi gibi işte yine odaklanma durumlarında daha çok veya artan analitik kapasite artışında yani bizim birçok şeyi diyelim odaklandığımız noktada yine burada işlem hacmimiz artıyor. Beyin içerisinde beyin üzerine gelen veriler kapsamında beynin değerlendirdiği veriler kapsamında analiz ettiği. Bunlar hep öznel zamanın akışını değiştiriyor. Evet şimdi bu şekilde de görüldüğü gibi öznel zaman ekseni ile burada diyelim giderek uzadığını varsayalım. Uzadığı için de öznel zaman ne oluyor? Daha da objektif uzaydaki yatay noktaya yaklaşıyor. Yatay eğriye yaklaşıyor. Yani sürekli bu arttıkça bu sınır ne derler ona? Yoğunluk veya etkileşim
zihinsel anlamda arttıkça ne oluyor? Bu objektif uzaya doğru yakınsıyor. Yani uzaysa bir duruma yol açıyor. O zaman da zamanda hiç geçmiş olmuyor. Zaman hiç geçmiş olmuyor. Yani aslında zamansız bir duruma yol açabilecek şekilde öznel zaman genişleyecek bir deneyimi temsil ediyor diyebiliriz. Ve burada da öznel deneyim uzaysal eksene daha yakın şekilde hizalanmış oluyor. Üst üste çakıştırdığımızda. Subjektif zamanda mesela objektif zamanda 1 saniye geçiyorsa o zaman subjektif zamanda diyelim 4 saniye alıyor örneğini verirsek. Atıyorum bunların ikisi arasındaki ilişki objektif zamanda zamansal yani dikey eksende temsil edilsin bu. 1 saniye geçiyorsa bu tabii ki de rüyalarda da bu söz konusu. Yani rüyalarda da çok bilişsel yük arttığı için çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, objektif olarak çok kısa bir zaman dilimi içerisinde aşırı zaman uzuyor diye söyleyebiliriz. Yani uzaysal koordinatlara doğru yakınsıyor. Şimdi de gerçeklik buradan bu kavramsal zemini ortaya koyduktan sonra gerçeklik tartışmasına geçiş yapacak olursak gerçekliğin ne sabit ne de tek düze olduğu öne sürülebilir. Yani katı çerçevelere burada meydan okuyor. Gerçeklik algımız veya gerçeklik tanımımız katı çerçevelere meydan okuyor. Ve çoklu gerçeklerde bu fiziksel gerçekliğin dışında tanımlanan yine fiziksel kapsamda da olabilir bu. Öznel boyutta da olabilir. Yani bizim algılarımızda bilişsel zeminimizde oturtulan öznel gerçeklikle de örtüşebilir bunlar. Esnek zihinsel durumlara bağlı. Yani zihinsel durumlara bağlı bir gerçeklik algısı da söz konusu. Ve bu çerçeveler içerisindeki uyumlar, sapmalar salınımlı sistemlerdeki rezonansa benzeyebilir. Yani öznel ve nesnel çerçeveler arasındaki geçiş. Öznel ve nesnel çerçeveler arasındaki ilişki rezonans şeklinde, rezonansa benziyor arasındaki ilişki. Rezonans veya işte sapma salınımlı sistem gibi düşünülebilir, modellenebilir. Burada yine sarkaç metaforuna geri dönecek olursak daha önce de bahsettiğimiz gibi fiziksel bedenle nesnel uzay zamanda öngörülebilir şekilde salınım gösterdiğini varsaydığımızda gözlemci de burada hafızada ve anlık algıda işleyen değişmiş zamansal düzlemleri geçer. Yani öznel anlamda tanımlarında gözlemci söz konusu burada. Yani bilinç diyebiliriz buna, ruh diyebiliriz. Metafiziksel anlamda konuşursak. Hafıza ve anlık algıda işleyen belirli zamansal düzlemler var. Zamansal düzlemler var. Burada paralel gerçeklikler, Isaac Bento de değmiş yani çoklu evren teorilerinde işte paralel gerçeklikler veya boyutlar, bilincin bunlar arasındaki geçişliliği, bilincin işte paralel gerçeklikler olabilir ve boyutlar dedik. Burada tabii ki de yine zihinsel projeksiyonlar ve bilinç çerçeveleri arasındaki etkileşim de söz konusu olabilir demiş. Burada meta zaman araştırmasına yine geçiş yapmış. Yani gerçeklikle ilişkilendirilen meta zaman araştırması diyelim. Burada zaman yani akışı itibariyle öznel ve nesnel zamansal dönüşümler, işte değiş tokuşlar, alışverişler kapsamında zamanın birincil yapı olmayabileceği. Yani zaman aslında hangi temele dayanıyor? Temel olarak veya ontolojik kapsamda zaman var mı? Zaman var mı? Bağımsız bir varlığı var mı? Gibi bir sorgulama içerisine girmiş. Evet, burada
öznel ve nesnel ikilikten yine yola çıkarak yine tersine dönük nedenselliğe ilişkin, yani zamanda geriye doğru gidilme, zaman yolculuğuyla da bilinçle yapılan zaman yolculuğu da söz konusu olabilir demiş ve zamanın şekillendirilebilirliği üzerinde tartışmalarda bulunmuş genel hatları itibariyle. Evet, bu kapsamda söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı bir tartışma olmuştur. Burada tabii ki de düşünce havuzumuzu genişletmek ve zihin jimnastiği yapmak için bu konuları ortaya koyduk. Siz de farklı fikirlerinizi veya söylemek istedikleriniz varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.